Kendisi Hamas'ın kurucu lideri. 12 yaşında geçirdiği bir kaza sonucu ömrü boyu felç yaşadı. Ancak bu durum Hamas'ı kurmasına ve yönetmesine engel olmadı. Hayatını kaybetmesine neden olan suikast belki de dünya üzerindeki en vahşi suikast girişimiydi. Ben Sena Özyurt. Bu hafta profildeki konuğumuz Şeyh Ahmet Yasin. Videoya başlamadan önce hızlıca hatırlatmamızı yapmak istiyorum. GZT ekibi olarak videolarımızı sizin için özenle hazırlıyoruz ve tek motivasyonumuz sizden aldığımız geri dönüşler. 2024 yılı içerisinde YouTube'da 5 milyon aboneye ulaşma hedefimiz var. Siz de kanalımıza abone olup videoya yorum ve beğeni bırakırsanız çok mutlu oluruz. O zaman hadi başlayalım. Onun doğumu için neredeyse bir yüzyıl geriye gideceğiz. Şeyh Ahmet Yasin, Filistin pasaportuna göre 1929'da, kendi beyanına göre 1938'de doğdu. Onun doğumunda Filistin Osmanlı'dan kopmuş ve İngiliz mandası olarak yönetiliyordu. Şu anda İsrail işgali altında olan ve Aşkelon olarak bilinen Askalan yakınlarındaki küçük bir köyde El Cura'da doğmuştu. Babasını kaybettiğinde 3 yaşındaydı. 1948'deki savaş birçokları gibi onu da mülteci kampına sürüklemişti. 1948 savaşını önceki profil videolarımda da anlatmıştım ama onlarla karşılaşmamış olabileceğiniz için şimdi tekrar anlatacağım. Hem siyasetçilerin de dediği gibi bir şeyi ne kadar tekrarlarsanız o kadar kalıcı olur. Hadi o tarihe gidelim. 14 Mayıs 1948. Tel Aviv'de toplanan Yahudi Milli Konseyi, Birleşmiş Milletler'in de desteğiyle Filistin topraklarının bir kısmında Yahudi devleti kurduğunu açıklıyor. Çok şaşırmayacaksınız biliyorum ama bu açıklamanın üzerinden 8 saat geçtikten sonra İngiliz manda yönetimi sona eriyor ve İngiliz askerleri Filistin topraklarından çekiliyor. Ertesi gün 15 Mayıs'ta başta Suriye, Irak, Yemen, Ürdün, Mısır ve Suudi Arabistan olmak üzere Arap ülkeleri İsrail'e karşı savaş açıyor ve bu şiddetli savaşta İsrail, Filistin'in başka topraklarını da işgal ediyor. Bu savaş sürecinde yaklaşık 700 bin Filistinli topraklarından kovuluyor. Kimileri yurt dışına çıkarken, kimileri de kovuldukları kentlere yakın kamplarda, kendi topraklarında mülteci adı altında yaşamaya başlıyorlar. Ahmet Yasin ve ailesi de İsrail askeri güçlerinin yaşadıkları köyde yaptığı etnik temizlik sonucu buradan çıkarak Gazze şeridindeki El Shati kampına sığınıyorlar. O dönemdeki çoğu göçmen gibi onlar da yoksulluk, açlık ve mahrumiyetin sıkıntılarını çekiyorlardı. Öyle ki Ahmet Yasin o yaşta bir yıllığına okulu bırakıp 7 kişilik ailesine bakmak için çalışmıştı. Çok küçük yaşta yaşadığı bu iki büyük dramın üstüne Ahmet Yasin 1952'de hayatını etkileyecek bir olay daha yaşadı. 12 yaşındaydı. Bir kaza sonucu boynunu kırdı. Bu kazanın yüzerken, spor yaparken, arkadaşlarıyla güreşirken, yaşıtlarıyla oynarken olduğu gibi farklı açıklamalar mevcut. Ancak sonucunda bir hareket halindeyken boynunu kırdığı bilgisini teyitleyebiliyoruz. Boynu önce sarılıp askıya alındı ancak 45 gün sonunda çok ciddi şekilde yaralandığı anlaşıldı. Vücudunda boynundan aşağısı felç kaldı ve hayatı boyunca öyle yaşadı. 1958'de liseyi bitirmesinin hemen ardından İslami ilimler eğitimi almak için Mısır'ın başkentine Kahire'ye gitti. Kahire, Ahmet Yasin'in hem ilmi hem de fikri açıdan çok geliştiği bir noktadır. Ahmet Yasin'in ileriki dönemlerde de söyleyeceği, Filistin'in kıyamete kadar İslam toprağı olduğu ve hiçbir Arap liderinin bu toprakların hiçbir kısmını terk etme hakkına sahip olmadığı inancı burada oluştu. Burada daha sonradan kurulacak olan Hamas'ın diğer liderleri gibi o da Müslüman Kardeşler Hareketi'nden etkilendi. Peki Müslüman Kardeşler Hareketi nedir diye soracaksınız. Daha iyi anlamak açısından onu da size anlatmak istiyorum. Müslüman Kardeşler Hamas'ın karakterinde büyük etkileri olan bir harekettir. 1928'de Mısır'da Hasan el-Benna tarafından kuruldu. Hasan el-Benna hem bir İslam alimi hem de bir okul öğretmeniydi. Benna Müslüman Kardeşler Hareketi'ne siyasi bir şekil verdi ama 1952'de Mısır'da siyasi partiler kapatılınca çalışmalarını sessizce yürütmeye devam etti. Mısır hükümeti tarafından yasal olarak görülmeyen bu hareket yıllar içerisinde Müslüman Kardeşler liderlerinden çeşitli isimlerin idama mahkum edilmesine neden oldu. Bu hareketi belki İhvan Hareketi ismiyle de duymuş olabilirsiniz. Temelde hareket, siyasal, ekonomik sistemi dini referans alarak yeniden düzenleme amacı güdüyordu. Mısır'da başlayan Müslüman Kardeşler dalgası, Ürdün, İran, Suriye, Bahreyn ve bir sürü Arap ülkesine farklı isimlerle yayıldı. Filistin'e bu hareketi getirenlerden biriydi Ahmet Yasin. Gazze'ye döndükten sonra öğretmenlik ve vaizlik yapmaya başlamıştı. Vücudunun neredeyse tamamının felç olmasına rağmen felç Gazze şeridindeki UNRWA okullarında Arapça ve İslami eğitim öğretmeni olarak çalışmasına engel olmamıştı. Gazze İslam Akademisi'nin başkanlığını yürütürken aynı zamanda yine Gazze'nin Ercimal mahallesindeki El Abbas Camii'nin minberinden verdiği vaazlardan dolayı ünü gittikçe artıyordu. Müslümanlara işgalciye karşı direnmeleri için vaazlar verdi. Aynı zamanda şehit ve tutukluların aileleri için camide bağış topluyordu. Bu yaptıklarıyla diğer vaizler arasında gittikçe parladı ve Gazze'deki Mısır istihbaratının dikkatini çekti.
1965'te bir ay hücre hapisinde kaldı ve yürütülen soruşturma sonucu Müslüman kardeşlerle hiçbir ilgisinin olmadığı anlaşılınca serbest bırakıldı. Ahmet Yasin buradaki tutukluluğundan bahsederken adaletsizliğe olan nefretimi derinleştirdi ve adaletin, insan haklarının, özgürce yaşamın korunmasının tek yolunun bir otoriteye dayanması gerektiğine olan inancımı teyit ettim diyor. Şeyh Ahmet Yasin gençliğinden itibaren Gazze'deki protestolara, gösterilere aktif olarak katılırdı. Filistin'deki İsrail işgaline, baskısına her zaman karşı çıkmıştı. 1982'de İsrail yetkilileri tarafından askeri bir örgüt kurmak, silah bulundurmak ve Yahudi devletini ortadan kaldırmaya kışkırtmakla suçlanarak askeri mahkemede yargılandı. Mahkeme sonucunda 13 yıl hapis cezasına çarptırılsa da 1985'te yaşanan bir esir takasında serbest bırakıldı. 1987'de Ahmet Yasin, Filistin'i kurtarmak için İsrail'e karşı savaşacak İslami bir örgüt kurmak amacıyla Gazze şeridindeki Müslüman kardeşlerin fikirlerini benimseyen bir grupla bir toplantı yaptı ve bu toplantı şu anda kısaca Hamas olarak bilinen İslami Direniş Hareketi'ne doğurdu. Çok yakın tarihlerde 1. İntifada başladı. İnsanlar artık İsrail'in bu baskıcı, zulmeden yönetiminden bıkmıştı. Filistin kökenli Amerikalı klinik psikolog Mübarek Avad'a göre intifada, dayak, silahlı saldırı, cinayet, ev yıkımı, ağaçların sökülmesi, sürgünler, uzatılmış hapis cezaları ve yargılamasız gözaltılarında dahil olduğu İsrail baskısına karşı çıkmıştı. Bardağı taşıran son damla ise İsrailli kamyon şoförünün 4 Filistinli işçiye çarptığı kaza sonucu 4 Filistinlinin de ölmesiydi. İsrail bunun kasıtlı bir eylem olmadığını açıklasa da sabır tükenmişti. İlk tepki Cibaliye mülteci kampından yükseldi. Yollara barikatlar kuruldu, duvarlara yazılar yazıldı. Halk üstlerine tankla gelen İsrail askerlerine taşlarla karşılık verdi. İntifada 6 yıl sürdü. Bu 6 yıl içerisinde İsrail ordusu 240'ı çocuk olmak üzere en az 1087 Filistinli öldürdü. Ahmet Yasin bu dönemde çok önemli bir ruhani liderlik rolünü oynadı. Direnişçilere konuşmalarıyla manevi güç veriyordu. Hamas'ın kuruluşu da bu dönemdeki en önemli gelişmelerden biriydi. Hareket o kadar güçlü ve stratejik örgütlenmişti ki istihbarat gücüyle tanınan Mossad bu örgütü çözemiyordu. Yalnızca yakalayabildikleri çoğu kişiyi Hamas bağlantısı kurarak tutuklayabiliyorlardı. Şeyh Ahmet Yasin de bu şekilde 18 Mayıs 1989'da bir kez daha tutuklandı. 29 ay tutuklu kaldıktan sonra Ekim 1991'de ancak duruşmaya çıkarılmıştı. Bu duruşmada artı 15 yıl hapis cezası alarak ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak birine yapılan suikast onun kurtuluşu oldu. 25 Eylül 1997'de Mossad, Ürdün'de Hamas'ın kritik üyelerinden biri olan Halit Meşal'e karşı bir suikast düzenledi. Suikast başarısızlıkla sonuçlandı. Hatta suikastten görevli 2 Mossad ajanı Ürdün'de esir alındı. Ürdün kralı Hüseyin bu işin peşini bırakmadı ve 2 kişilik Mossad ajanına karşılık İsrail hapishanelerinden 70 Filistinlinin çıkarılacağı bir anlaşma yaptı. Esaretten kurtulan Filistinlilerden birisi de Hamas'ın kurucu lideri Şeyh Ahmet Yasin'di. Yasin hapisten çıktıktan sonra Arap ülkelerine sağlık amaçlı ziyaretlerde bulundu. Gittiği her yerde liderler tarafından çok iyi karşılandı. Halk tarafından da sevgiyle kucaklanıyordu. Ahmet Yasin hapishanedeyken Filistin direnişinin sembolü olarak ünlendi ama ünü Filistin Kuruluş Örgütü'nün ve ulusal yönetimin başkanı Yaser Arafat'ın üstüne ulaşamadı. İkisini neden böyle kıyasladığımı soruyorsunuz biliyorum. Kısaca açıklayayım. 1993 yılında Yaser Arafat başkanlığında Filistin Kuruluş Örgütü ve İsrail bir anlaşma imzalamıştı. Bu anlaşma çok fazla tepki çekti. Gelin size o anlaşmayı biraz anlatayım. 20 Ağustos 1993. Norveç'in başkenti Oslo'dayız. Burada Filistin ve İsrail liderleri ilk kez yüz yüze bir anlaşma çabasına girdiler. Burada yalnızca ilkesel bir görüşme gerçekleştirildi ve aynı yılın Eylül'ünde Washington'da Bill Clinton arabuluculuğunda bir anlaşma imzalandı. Peki bu anlaşmada kimler vardı ve anlaşma neyi içeriyordu diyeceksiniz. Hemen anlatayım. Filistin Kuruluş Örgütü Başkanı Yaser Arafat ve İsrail Başbakanı İshak Rabin vardı. Anlaşma halka açık bir törenle yapılarak imzalandı, yani epey kalabalıktı. Törene ayrıca yine Filistin Kuruluş Örgütü'nden Mahmut Abbas, İsrail Dışişleri Bakanı Simon Peres, ABD Genel Sekreteri Warren Christopher ve Rusya Dışişleri Bakanı Andrei Kozyrev eşlik etti. Bu anlaşmada Filistin öz yönetimi kuruldu ve geçici bir yönetim olarak tanındı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin bildiğimiz kısa ismiyle İDF'nin Gazze ve Batı Şeria'nın bazı bölümlerinden çekilmesine karar verildi. Taraflar karşılıklı tanıma mektupları yazdı. Bu karşılıklı tanıma mektuplarında Filistin Kurtuluş Örgütü, İsrail devletini tanıma ve şiddeti reddetme taahhütünde bulundu. Aynı zamanda İsrail de Filistin Kuruluş Örgütü'nü Filistin halkının temsilcisi ve müzakerelerin ortağı olarak kabul etti. Ancak bu anlaşma Filistin devletinin resmi olarak tanınması konusunda bir taahhüt içermiyordu. Yani ortada tanınma
tanınmış bir Filistin devleti veya hükümeti yoktu. 5 yıl sonra Oslo II Anlaşması yapıldı. Onda da böyle bir tanıma gerçekleşmedi. Yani Yaser Arafat, Filistin halkı adına böyle bir anlaşma yapmıştı. O dönemler kendisinin Filistin topraklarına girmesi yasaktı. Oslo Anlaşması'yla Yaser Arafat'a işgal altındaki Filistin topraklarına dönme izni verildi. Yaser Arafat'ın yaptığı bu anlaşma çevreden çok tepkiler aldı. Birçok Hamas lideriyle arası açıldı. Ahmet Yasin bölünmüş liderliğin Filistin çıkarlarına ters düşeceğine inanıyordu. Bu yüzden Arafat'la arasını iyi tutmaya çalışsa da 1998'de İsrail ile Filistin arasında yapılan barış görüşmelerini protesto etmek için Hamas'ın giriştiği bombalama eylemi Arafat ve Yasin'in arasının iyice açılmasına neden oldu. Nerede kalmıştık? Ahmet Yasin hapishaneden çıktı. Sorgulamalarda maruz kaldığı dayak ve işkenceler yüzünden sağ gözünü tamamen kaybetti. Kulak enfeksiyonu kaptı ve o küçük hücresinde çok kötü koşullarda yaşadığı için akciğer alerjisi dahil birçok hastalık sahibi oldu. Hapisten çıktıktan sonra dışarıdan harekete destek olmaya devam etti. Ardından İsrail baskısıyla Filistin Kuruluş Örgütü tarafından kendisine ev hapsi cezası verildi. Bu ceza çok uzun sürmedi çünkü halkın tepkisi ciddiydi. Ancak İsrail Ahmet Yasin'in peşini bırakmadı. Onu öldürmeyi kafaya koymuşlardı. 6 Eylül 2003, İsrail ordusu helikopterleri Gazze şeridinin kuzeyindeki Al-Daraş semtinde bulunan bir apartman dairesini çeyrek tonluk bir bombayla bombaladı. Ahmet Yasin de saniyeler önce bu binanın içindeydi. Önemli hiçbir yara almadan bu suikasti atlattı. Ama İsrail askeri güçleri pes etmedi. Ne olursa olsun Hamas'ın liderini öldüreceklerdi ve bunun için her türlü zahmete hazır görünüyorlardı. Şimdi 22 Mart 2004 sabahındayız. Şeyh Ahmet Yasin, ailesi, arkadaşları ve korumaları sabah namazını kılmış, camiden evlerine dönüyordu. İsrail ordusu Yasin'i helikopterden ateşledikleri 3 füzeyle öldürdüler. Evet, 3 füze. Bu saldırıda sadece Ahmet Yasin değil, bir oğlu, 6 koruması ve bir sürü insan hayatını kaybetmişti. Bir o kadar da yaralanan insan vardı. İsrail sadece bugün değil, 20 yıl öncesinde de insan haklarına aykırı, acımasızca bir kişi için 3 füze çıkaracak ve onlarca insanı öldürecek kadar acımasızca davranıyordu. Ahmet Yasin'in ölümünün ardından sadece Gazze, sadece Filistin değil tüm dünya ayaklandı. Kısa bir süreliğine. Ben Sena Özürt. Bu hafta Profil'de Şeyh Ahmet Yasin'i inceledik. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Kendisi Hamas'ın kurucu lideri. 12 yaşında geçirdiği bir kaza sonucu ömrü boyu felç yaşadı. Ancak bu durum Hamas'ı kurmasına ve yönetmesine engel olmadı. Hayatını kaybetmesine neden olan suikast belki de dünya üzerindeki en vahşi suikast girişimiydi.